şeytanın çocukları, satanın çocukları, şu an ortalığı karıştıran bu bir avuç küresel elit var Evet, ya, onlar evet. sembolleri, sayıları onları da oynadılar. Kurşun mutlaka kullanın. Bakır kullanın arkadaşlar. Eğitim alacağım, kendimi geliştireceğim, işte spiritüel alemde aydınlanma yaşayacağım deyip karanlığın içerisine kendinizi hapsetmeyin. Çocuklarınızın odalarındaki o nazar boncuklu gözleri çıkartın o odalardan. Hazreti Süleyman'ın mührünü özellikle söylüyorum. Kullanmadan önce içerisini bir okuyun bakalım neler var neler yok. Bir inceleyin. Oradaki sembolleri, içindeki sembolleri araştırın. Çocuklarınızın başucuna onları koruması için mutlaka çocuk odası muhafızı yaptırın derim. Ne güzel, ne güzel bir o giyime, kuşama, şuna bak frekansa. Yani Lemurya'nın güzel çocuğu. Ya işte bakın. Tipine bakın, görüntüye bakın, gözüne bakın, giyimine bakın, duruşuna bakın, frekansına bakın. Ben tanıyorum artık. Ben frekanstan, enerjiden, kemik yapısından, göz yapısından sizlerin hepinizi Lemurya'nın çocuklarını tanıyorum. Bilginiz olsun. Parantez içinde bu bilgiyi vereyim. Zehra Aylin Alemdar, hoş geldin canım. Hoş bulduk canım hocam. Çok Nasılsın? güzel görünüyorsunuz. İlk önce onu söyleyeyim. Siz de harika parlıyorsunuz adeta. Yok Maşallahınız var. görüyorsun bu. Yani bugün biraz dinlendim. Bugün Hı biraz hı. dinlenme şansım oldu. 2 gündür hiç uyumamıştım. Ortam çok karışık. Bugün Evet. gündüz dinlendim. Oh. Gündüz Çok iyi uyudum. gelmiş o zaman hocam Gündüz dinlenmek uyudum. size. Sabahki halime bak, bir küçük yayın vardı. Bir de Hı. şimdiki halime bak. Biraz da tabii saçın boyası, saç boya soruyorlar hep doğal saç mı? Tabii ki benim yaşımda 80 yaşında doğal bir saç olmuyor sevgili canlarım. İlla ki böyle bir doğal boyayla kuaförüm sağ olsun. Biraz tabii saç böyle olunca biraz gençleştiriyor insanı. Ne yapalım? Hanımların avantajı. Evet, Aylin'im. Ne güzelsin, ne özlemişim seni. Bir Çok kere, çok bir teşekkür kere. ederim hocam. Asıl konumuza gireceğiz. Nasıl Evet. korunacağız? O konuya gireceğiz ama Aha. şuradaki 53. sayfada, şimdi açtım baktım kaçıncı sayfada diye şaka yapıyorum Kamomilla. Evet. Burada 53. sayfada 80 değil benim yaşım 23. Şurada şöyle bir 53. sayfaya bakayım. Heh. Burada 2 tane mektubun var senin. Bu iki Hocam bir mektubu tanesi o mektupların ilki 23'te, 27. sayfada. pardon 27'de ilki doğru. Birisi Evet, ilki 27'de birisi 27'de, 53'te. Doğru. sonraki dediğiniz gibi 53'te. 53 ve Benim de 27'de. elimde sürekli yanımda taşıyorum 27'de ve 53'te frekans sevgili canlarım. kitabımı. Şimdi gördüm ben de sayfalarımı şimdi gördüm. Sayfaya bakmıyorum. Sayfa numaralarını bilmiyorum ne yazdığımızı sevgili canlarım. Yani kusura bakma. Şimdi seni merak ediyorlar. 2 mektup çok kıymetli. İki Evet, ayrı yer çok kıymetli. 2 ayrı önemli. Yani start veren kritik noktalar. O tacı da anlatmayın. Bir onları sen bana bir anlatır mısın bu konumuz dışında? Kardeşlerimiz hocam bilsinler. o zaman ilk mektubu anlatalım Aha. ilk başlangıç yerini. Biliyorsunuz ki siz Afyon'dan e, yola çıkıyorum. Gazamız mübarek olsun demiştiniz. O dönemlerde yaklaşık siz o sözü söylemeden yaklaşık 2-3 ay öncesinde yine gerçeklik aleminden diyorum ben. Hani bazıları gayb aleminden diyorlar ya. Aslında ilk bir şeyde başladı. Kayaköy'de bir hareket başladı. Orada bir Evet, takım göksel olaylar oldu. Onları da biraz tam olarak açmadık ama biraz anlattık evet. onları. Çünkü tam Aha, olarak açılması mümkün değil. Bazı olaylar var ki oradaki yaşayan kardeşlerimize özel onlar. Çok evet, açamıyorsunuz. Ama bir kısmını anlattık onun. Evet. Orada evet, başladı. Daha sonra da zaten artık Afyon olayı. Onu da evet sen anlat. Ben evet. sustum artık.
Yani Sonrasında gözyaşları içinde okudum mektupları diyorlar. Evet. sağ olsunlar. Sonrasında gerçeklik aleminden gelen mesajlarla bir tahta kılıç yapmam emredildi. Evet, ben bir taş ustasıyım. Taş yontuyorum, taş topluyorum ama hani Birazdan onları da soracağım. Hı hı. tahtayla ilgili bir marangozluğum yok. Neden bir tahta kılıç? Tabii o dönemde ben tahta kılıcı sadece Hoca Ahmet Yesevi'nin bir tahta kılıcı olduğunu biliyorum. Onun dışında tahta kılıçla ilgili çok fazla bir bilgim yok. Sonrasında Allah Allah peki ama bu mesaj sürekli geliyor. Sabah uyanıyorum ben tahta kılıç yap diye kalktım ve oturup tabii tahta kılıcı araştırmaya başladım. Tahta kılıcın bir efsane olmadığını, tahta kılıcın gerçekten var olduğunu ve tahta kılıcın e, kişiye özel, Hoca Ahmet Yesevi'ye özel hazırlandığını o araştırmalarım esnasında öğrendim. Sonrasında hiç kimsenin dokunmaması gerektiğini biliyordum. Ve ben dediğim gibi marangoz ustası değilim. Ve gittim kendime bir tane testere aldım. Elektrikli testere. Ve bir tahta kılıç kestim. Sebebini yine bilmiyorum. Niye kesiyorum, kime vereceğim, ne yapmam gerektiği hakkında hiçbir bilgim yok. Tahta kılıcı kestim. Bir ofiste bir atölyem var orada. Sonrasında mesajlar böyle arka arkaya gelmeye başladı. Sonra tahta kılıcın taşları belirlendi. Tahta kılıcın üzerine 3 tane taş konmam gerektiği söylendi. Bunlar yakut, lal taşı ve serpentin taşı. Serpentin taşı da demir Sen mineralli bir anlatırken ben şu serpentin tahta kılıcı taşı. alıp geleyim göstereyim bir kere. Sen anlatmaya devam Şahane et. hocam. Anlat, Tamam, anlat. tamam. Ve sonrasında aradan bir süre daha geçti. Sonrasında bu tahta kılıcın uç kısmına bir kurşun yerleştirmem gerektiği söylendi. Ve kurşunu yerleştirdikten sonra tamam dedim, evet bu bir yere gidecek. Kurşun olayın içerisine girdiği zaman biliyorum ki bu negatifle savaşan, negatifle mücadele eden, negatif frekanslarla mücadele eden birine gideceğinden artık emindim. Ama şu da vardı, tahta kılıç bana ait değildi. Onun farkındaydım. Ben sadece onun ustasıydım. Sonrasında bir müddet sonra, evet, bir müddet sonra tahta kılıcın konuşması gerektiği söylendi. Peki o cümle neydi? Hocam dalgalanıyorsunuz. Şahanesiniz. Görüyor musun? Evet. Böyle göstereyim, sen anlat. Özlemişim. Ya nasıl bir şey bu böyle? Çok özlemişim. Frekansımı değiştiriyor. Evet. Dokununca başka bir şey. Kalbim Çünkü çarpıyor. hocam o size ait bir şey. Kalbim çarpıyor. Yani ben onun ustası olabilirim ama oradaki her şey size ait. Ve son olarak da üzerinde Göktürkçe Yahu senin olan bizi koru yazıyor. Yazdırıldı bakın Evet, canlarım. her şey olduğu gibi biz de Yaradan'a aitiz. Yani bambaşka bir şey o. Göktürkçe canlarım. Göktürk alfabesi. Bakın. Ben şimdi Hocam anlayabiliyorum. sizin eliniz dışında da kimse de çalışmaz. Hayır. Kimse de dokunamaz zaten. Dokunamayacakları bir yerde. 2 metre Evet. yükseklikte hiç kimse dokunamaz. Şimdi tepelerden çıktım aldım. Normal değil gerçekten. Çok ilginç. Anlatamam size yani. Senin olan beni koru yazıyor. Yahu senin olan Senin beni koru olan yazıyor. beni koru.
Kitapta gördüğünüz tahta kılıç bakın. Ve devam et lütfen. Bu tahta kılıç bana ne zaman geldi? Evet, görüntüm değişmiştir. Çünkü kalbim çarpıyor. Normal değil yani. Evet. Enerjisi normal değil. Ama enerjisi kitabı okuyan siz canlara da Geçiyor. yükleniyor, bilginiz olsun. Yani söylemek istemedim ama bunu da bir söyleyelim. Kitap frekans kitabı biliyorsunuz. Kitap Evet. göklerde bedeli ödenen ve rüyalarla yazılan kitap. Kitap normal değil. Kitabı Evet. ben yazdım demiyorum o yüzden. Kitap rüyalarla yazdırıldı ve kitabı en son göklerde bedeli ödendi dendi. Göklerde bedeli ödendi ve sen bunun bedelini ödedin. Hem göklerde biz ödedik hem sen ödedin dendi. Bakın. Bakın, onun için sahip çıkmanız gerekiyor. Canlar, her gün kitapta kitap diye tutturuyorum ya. Yani oradaki 7 lira için söylüyorsam bunu, yani öyle bir şey almama şansım da olmadı maalesef. İlla ki almam gerekiyormuş. Bakın, oradaki 7 Evet. lira için değil, onu da gereken yere verilir Allah izin verirse. Bakın, kitap sizin kitabınız. Devam et güzel canım. Ve sonrasında bir müddet kılıç hazırlandıktan sonra benim geldiğinizde görmüşsünüzdür. Böyle taşların olduğu bir kap var. Kalsit kristallerinin olduğu bir kap. Ben onu dikine bir şekilde tahta kılıç orada bir müddet durdu. Sonrasında sizin yayınınızda şeye denk geldim. Afyon'dan yola çıkıyoruz. Gazamız mübarek olsun. O anda ben mesajı aldım ve size direkt telefon açtım. Hocam kılıcınızı gönderiyorum. Gazanız mübarek olsun. Ve ben o gün sarmalayıp sarıp size Ama o gün eczanenizde. sabah elime geçti. Evet, O gün sabah elime geçmesine ne diyeceksin? Bir gün önce değil, sonra evet. değil. O gün. Eczaneden getirdiler onu. O gün geldi. Bak burayı anlatayım. Ben hazırlanıyorum. Yola çıkacağım asistanımla birlikte. Afyon'a gideceğiz. Afyon hikayesi değişik zaten. Gitmeyeceğim diye tutturuyorum. Hani vakit yok. Seminer vermeye gidemiyorum. Sonra Evet, oradaki kardeşimiz dedi ki Mustafa Kemal Atatürk'ün eski Osmanlı Bankası'nı restore ettik. Mustafa Kemal Atatürk'ün taarruz için gizli toplantıları yaptığı ve taarruzu başlattığı yer. Hala tüylerim diken diken oluyor. Allah'ım biz oraya gittik, ben değildim. Ben salonda Mustafa Kemal Atatürk'ün enerjisi, şu anda da normal değilim, yine gitti. Orada normal değilim. Ne konuştuğumu, ne anlattığımı bilmiyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün taarruzu başlattığı yere gideceğim. Ve sabah bu kılıç geldi. Kılıcı açtım. Dışında çünkü Mukaddes hocamdan başka kimse açmasın, kimse ellemesin notlar bırakmış. evet, Notlar evet, duruyor bende. Bana getirildi. Önemli bir şey olabilir mi diye çocuklar getirdi. Bir açtım kılıç. Ben unuttum bile göndereceğim dediğini, adres istediğini hepsini unuttum. evet, Çok yakın da değiliz zaten. evet, Unuttum o süreçte. Sonra yola çıktık. Yanımda asistanım ve ben. Denizli, yani arabayla gitmek istemedim. Arabada uyurum ben. Otobüse bindik. Ben şöyle başımı sola doğru çevirdim. Solda oturuyoruz. Hemen böyle Çanakkale Şehitler Anıtı'nı gördüm. Dedim ki sen dedim gördün mü dedim. Seda ne görüyorsun dedim. Tır. Tırın üstünde Çanakkale Şehitler Anıtı. Dedi Çanakkale Şehitler Anıtı'nı görüyorum. Şaka mı bu dedim ya. Nasıl bir Matrix'te yaşıyoruz? Sonra biz onu solladık tırı. Baktım öbür tarafında da askerler siper almış şey yapıyorlar. Türk bayrağı var. Dedim nasıl ya? Nasıl bir işaret, nasıl semboller? Rabbim neler yaşatıyor Allah'ım ya Rabbi. Ya Rabbi binlerce ya. şükür olsun. Ama önemli olan o sembolleri, o işaretleri de okuyabilmek, doğru Tabii, okuyabilmek hocam. tabii, tabii. Bu da sizin başarınız açıkçası. Yani es E, geçemezdiniz. 40 yıllık eğitimimi, Yıllardır, 40 yıl nasıl eğitildiğimi sonra anlıyorum işte, sonra anlıyorum. evet, Yani nasıl mitoloji, dinler, tarihi, mitler, yani yıllarca bütün bunların bunları hepsinin bir inceledikten sebebi vardı. sonra Çünkü semboller ve seçilmiş bir hepsi. insandınız.
Yani Bir de semboller hocam, benim işim orada artık. Asıl semboller benim işim. Ben evet, iddia ediyorum. Türkiye'de evet, sembolleri bilen birkaç kişiden biri olduğumu iddia ediyorum. Yani şu anda canım Hakan hocam şey yapıyor mu? Ben geri çekildim çünkü o evet. kadar güzel anlatıyor ki. Ama hayatım onlarla geçti. Evet. Evet. Ee, Ve baktığınız zaman bu kılıç, az önce bir arkadaşımız yazmış. İlk kılıcı isteyen çok, ele geçirmek isteyen çok oldu da kılıcı verev ki ele geçirdiler, çaldılar, hani bir şey oldu. Onlar için dal parçasından başka bir şey ifade etmeyecek. Yani çünkü onların kılıcı değil. El Mukaddes Hanım'ın eli değil. Kılıç onlara bir şey ifade Sonra etmeyecek. zaten ben ne olduğunu düşünürken tekrar rüyada gördük biz Ahmet Yesevi'yle. Evet, Ben o zaman hiç farkında değilim Ahmet Yesevi'nin. Yani onun kılıcı diye sabah uyanıp aradığımda buldum. Bir tahta kılıç hediye ediliyor ki ondan evet, sonra Türklüğün yayılması, Anadolu'ya gelinmesi yani öyle başlıyor. Şimdi ikinci bir aynen, tahta kılıç, e, yani oraya giden soyumuz yani hani atalarımızdan Ahmet Yesevi. Çok evet. ilginç. Yani bu da mutlaka bir şeyi sembolize ediyor. Hiç yorum Hocam yapmıyoruz. şimdi şöyle bir şey var, biliyorsunuz ki Ahmet Yesevi'nin soyunu kızı devam ettirdi. Hayır, onun E, kılıcı değil. Onun elindeki hayır, hayır, kılıç biliyorum. Yok, yok, Hayır, onun, burada onun kılıcı sormuşlar. değil. Onun kılıcı, Hayır, hayır onun kılıcı olamaz. O kim bilir nerede, nasıl bir, o zaten kutsal bir şey. Antik ve aynen, eski bir şey. Onlar bizim elimize düşmez canlar. O değil. kesinlikle O değil. katılıyorum. O Yeniden bambaşka bir yapılıyor şey. bak. Yeniden ona da böyle yapılıp gönderilmiş aslında. Evet. Evet, Ama Anadolu'dan yayılacak kadınlarla Işık diye 2009 yılında yazmışım. Hiçbir şey bilmeden. Işık Anadolu, Güneş Anadolu'dan doğacak. 2009 makalelerim gazete evet. köşelerinde. 2012 Işık Anadolu, Güneş Anadolu'dan doğacak. Anadolu'dan yayılacak kadınlarla. Yani bütün bunları bana yazdırmışlar bir de yani. Ama aradan kaç yıl sonra bakın bunlar çıkıyor yani ortaya. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Yani, Evet Can. kılıç teslim edildi arkadaşlar, yerine ulaştı. Ben daha sonrasında Mukaddes Hocam'la Çanakkale'de buluşma fırsatı buldum. Hocam, Çanakkale'ye direkt geçeyim mi? Çok şükür geç tabii yani o Çanakkale zaten o kadar enteresan ki hiç aklımdan geçmiyor sevgili hocamın geleceği. Anlat, Evet. Tacı da anlat. Tacı anlattın mı o mektupta? Tacı Çanakkale'de göndermişim. Çanakkale öncesinde. Taç yazıyor mu kitapta hatırlamıyorum. Tacı da yazdım mı mektuplarımın arasında? Hiç hatırlamıyorum. Ben Ya, yazmadım taç. Ben tacı yazmadım. tacı Canlar yazmadım. bakar, canlar okur şimdi bir dakika. Çanakkale'yi 53, anlat. Tacı 53. yazmadık hocam. sayfada. Hı. Çanakkale'de şimdi arkadaşlar, ben Çanakkale'ye gitmeyi çok istedim, çok arzuladım. Ama bir türlü hani yer bulamıyorum. Oteller dolu, böyle bir şey dedim ya, yani en kötü arabada yatacağım dedim. Ben gidiyorum. Hani geleceğim oraya. Ve ben yola çıktım. Mukaddes hocamın yanına gittim. Mukaddes hocamla ilk kez orada kucaklaştım. Orada inanılmaz bir kalabalık ve o kalabalık, onlar da yine rüya yoluyla oraya gelen canlar, Mukaddes hocamın çağrısı üzerine oraya geldiler. Ve Çanakkale şehitliğinde Fetih Suresini okumak için Dur dur. o Benim çağrımla gelenler oldu ama hemen hemen hepsi rüyada görerek geldiler. rüyayla geldiler, Çağrı evet. demeyelim. Ya Ama rüyada hocam çağırdım şöyle bir ya şey var. rüyayla çağrıldılar. O rüyayı görme sebepleri de sizdiniz. Tabii, tabii. Yani Rüya görerek, evet evet. rüya Rüyayla görerek çağrıldılar. Evet. geldiler. Hani diyorum ya az önce ben gerçeklik alemi diye. O rüyalar aslında zaten gerçeklik alemi. Biz böyle gözümüz açık Rüya. dolaşıyoruz da Rüya. bu olay, Misal hali. buradaki Rüya. olay değil gerçeklik alemi. O rüyada gördüğümüz olayların hepsi gerçeklik aleminden. Herkes birbiriyle mesajlaşarak, öyle Wi-Fi'ye falan ihtiyaç duymadan, direkt mesajlar yerine ulaşarak, Lemuria'nın çocukları kendilerini hatırlayarak orada buluştuk. Muazzam bir gündü. Ama Çanakkale
gelmeden öncesinde bir olay yaşadık. Yine tıpkı tahta kılıç gibi yine gelen bir mesaj. Sabah kalktım ve Mukaddes hocamın tacını hazırla. Taç hazırla, taç hazırla. Tamam peki. Ve E, kulakları çınlasın, Ayşegül Harputlu benim evet, rüyalarımdan birini açtığında dedi ki Mukaddes hocam taç da gelecek sana. Ya evet, kıyafeti birileri yapmış. Kıyafet hediye geliyor. Habersiz. Yani bir erkek kardeşimiz Fethiye'den diyor ki Mukaddes hocam ben size bir kiton gönderiyorum. Beli de bağlanıyor böyle. Mu yazmış böyle her yerine. Dedi sana evet, dedi rüyamda bana verildi. Sana bir kiton yaptım. Ben de dedim ki şaka yapıyor herhalde. Yani dalga geçiyor herhalde. Kiton geldi yani bana. Yani yok artık size lazım olacakmış dedi. Bir ay önce geldi kiton. Kiton geldi. Boyu posu denk böyle yani yere kadar yani evet, kısa değil uzun değil. Sen gördün kitonu. Gerçi beline evet, bağlanınca ayarlanabiliyor. Hatırlamıyorum bir kere giydim Çanakkale'de. Kiton geldi. evet. Sonra mu yazıyor. Eller işlenmiş. Muğlarla işlenmiş. Sevgili Ayşegül Arputlu dedi ki Mukaddes hocam taç da gelecek. Ben de dedim yok artık falan. Çünkü rüyada bir şeyler gördük yani bir sürü insan gördü. Çok ilginç bir şekilde. Sen taç yaptın bu sefer. Devam et lütfen. Evet. Habersiz. O tacın Nasıl bir özelliği insansan neydi? artık bilmiyorum yani. Efendim hocam? Nasıl bir insansan bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok ya. Millete gelen rüya sana da geldi. Taç. Evet. Ama kılıç sadece sana geldi. Evet. Evet. Sonrasında Mukaddes hocama kurşun, üzeri kurşun olan, onun üzerinde de bakır olan ve sol tarafında şu şekilde bir lal taşı bulunan bir taç hazırladım. Ah, Çünkü Mukaddes hocamın saldırılara uğradığını, negatifler tarafından saldırılara uğradığını, tabii ki kendisini koruyor hocam. Ama bu koruma esnasında dedim ki, istedik ki Mukaddes hocamın bir de başında bir kaskı, bir kalkanı olsun. Ve direkt kurşun ve bakır kaplama olan tacını kendisine gönderdim. Gönderirken telefon açtım. Dedim ki hocam tacınızı gönderiyorum. Bana dedi ki bir saniye dedi. Aynı dedi. Şimdi dedi burada dedi arkadaşlarım var dedi. Söyler misin dedi. Ne geliyor dedi. Taç geliyor dedi. Peki dedi arkadaşlarına sordu. Ayşegül Harputlu bana ne demişti arkadaşlar dedi. Orada göremediğim arkadaşlarınız şu sözü söyledi. Mukaddes hocam tacınız gelecek demiş ve ben Mukaddes hocama tacını da gönderdim. Şimdi baktığınız zaman bunların hepsini biz gerçeklik aleminde yaşayarak e, gön, e, dünya aleminde uygulamaya geçiriyoruz. Ve ben Çanakkale'ye gittiğim zaman o kalabalığı, e, o Fetih Suresi okunurken Çanakkale şehitliğinin üzerinde açılan kapıları, Kıyafet ve kemer Mukaddes bir hocamın, kişi tarafından canlar. Yanlış okuyorsunuz bir daha okuyun. Kıyafet ve kemer bir kişi tarafından. Taç, kılıç sevgili hocam tarafından. Evet devam edelim Can. evet, sonrasında o Çanakkale'de o Fetih Suresi okunurken açılan kapıları, Mukaddes hocamın o kapılardan nasıl giriş çıkış yaptığını orada diğer arkadaşlarla birebir şahitlik ettim. Ve ben bu şahitliğimi de Mukaddes hocam sağ olsun e, mektup şeklinde kendisine gönderdim. O kadar yoğun ve kalabalıktı ki çevresi. Ben istedim ki Mukaddes hocama bunu ayrıca mektup şeklinde göndereyim. Açıkçası bana da sürpriz oldu. Bir baktım Lemurya'nın Çocukları kitabında 2 tane kendisine göndermiş olduğum mektup vardı. Çok öneri oldum. Ve biliyorum ki bu dediğiniz gibi bu bir frekans kitabı. Her sözü, her kelimesi bir frekans. E, Ben de arkadaşlarımı aldım ve gönderdim, hediye ettim. Hatta bugün Aydan diye bir arkadaşıma da göndermiştim. Aydancığım şunu söyledi. Aylin dedi kitabı ne zaman elime alsam diyor. Kalbim çarpmaya başlıyor.
Çünkü frekansıyla uyumlanıyor. Evet. Çok önemli. O yüzden mutlaka Lemurya'nın çocuklarını alıp okuyun. Ha, Lemurya'nın çocukları ne yapıyor? Lemurya'nın çocukları sizi, özünüzü, e, gerçek dünyanızı hatırlatıyor. Şu anda yaşamış olduğumuz dünya değil. Lemurya'nın atalarınızı, genlerinizdeki o işlenmiş kodları hatırlatıyor size. O yüzden mutlaka Lemurya'nın Çocukları adlı kitabı kendiniz için, sevdikleriniz için mutlaka edinin ve okuyun. Sevdiklerinize de hani e, hediye edin. Niye hediye edin diyorum biliyor musunuz? Yani çünkü onların da e, kendi gerçekliklerini hatırlamaya ihtiyacı var. Bir hatırlatma kitabı. Bizde o kodlar var, genlerimizde o kodlar var. Ama maalesef şu andaki o kadar çok frekansa maruz kaldık ki o kodları hatırlamamız için bu kitaba ihtiyacımız var arkadaşlar. Ve bu kitabı kaleme alan Mukaddes hocama ben sizler adına çok çok teşekkür ediyorum. Emaneti teslim eden diyelim. Evet, Ne güzel. çok Bak çok canlar, çok farkında teşekkür ediyorum. mısınız? Farkında mısınız? Sizin kitabınız ya. Yani sevgili Aylin kardeşimin, Zehra Aylin Alemdar kitabı nasıl sahiplendiğini görüyorsunuz. Görüyorsunuz değil mi? Emanet bana. Ben emaneti size teslim ettim. Benim kitabım olamaz. Sizin kitabınız. Benim olamaz sevgili canlarım. O yüzden sahip çıkmanız lazım. Benden çıktı. Ben emaneti teslim ettim. Yani ben Allah'a verdiğim sözü ki silkelendim. Emanet 4 depremden önce emanet edildi bana. Ben biraz Evet, salladım. Herkes en sonunda dediler ki ya emaneti teslim edeceksin ya da alırız. Canlar. geri. Bunları da söyledik yani ya gideceğim yani ruhu teslim edeceğim ya bu kitabı yazacağım. İşin tuhafı 2 kitap daha var. 3 kitap Evet, emanet edildi. Daha biri çıktı. İkinciyle ilgili, üçüncüyle ilgili daha bakın yani yolumuz uzun. 3 kitap emanet edildi. Birincisi geldi. Ben emaneti size teslim ettim. Karışmıyorum. İster okuyun ister okutun. Bundan sonrası top sizde. İnanın sizde. Yani yapılacak hiçbir şey yok. Bakın nasıl anlattı. Allah razı olsun. Evet, okurken onu da madem anlattık, ağlayabilirsiniz, titreyebilirsiniz, üşüyebilirsiniz, terleyebilirsiniz. Uykunuz gelebilir. Yani hücrelerin enerjisi değişiyor. Frekansı evet. zaten hücrelerinizde var olan, DNA'nızda kayıtlı olan bilgi açığa çıkıyor. Tabii ki normal olmayacak. Sabırsızlıkla bekliyoruz diyen canlarım kitap 10 Kasım günü çıktı. Kitap çıktı. Evet, Ha, DNR kitap çıktı. mağazalarının her yerde var. DNR'dan alın canlar. Evet, yurt dışı için Amazon'da var ve Tikla 24'te var. Çok söyledik bunları. Yani sevgili canım kardeşim anlattı güzelce çünkü ben biliyorum kendisinin onlarca alıp hediye ettiğini, bana imzalattığını biliyorum inanın. İnanın biliyorum. Samimi söylüyorum. Bir de E, hocam şimdi mesela ben onları alıp size neden imzalattım? E, evet bu bir frekans kitabı ama orada bir çizgi dahi atsanız sizin enerjinizin de ayrıca o kitaba geçtiğini biliyorum. evet, evet. Şey gibi hocam şimdi konudan konuya geçiş yapmış gibi olacağım ama örnek veriyorum şimdi hani e, ahir zaman şeyhleri var bu aralar piyasada çok dolanıyor. Evet, evet. Tamamen negatife hizmet ediyor arkadaşlar. Hı hı. Bilgisayardan böyle nuska çıktısı alıyorlar, katlıyorlar, veriyorlar bilmem kaç bin liraya. Çok ilginç. Ee, Kitaba dokunmaları tabii, lazım. Onun için birine vermeden her gün bir paragraf okumaya devam etmeleri lazım. elinizin o Dünyadaki kitaba tek, değmesi gerekiyordu. O yüzden bile isteye yaptım evet, onu. dünyadaki tek Frekans frekans kitabı. kitabı sevgili canlarım. Dünyadaki tek. Şimdi devam ediyoruz bakın. Peki, bütün bu olanlar frekans kitabı olduğu için hatırlamanız için lazım. Bu arada Atlantis'in çocukları okusa da etkilenmez. Okuyamaz. Ağır gelir. Bakın Ağır tekrar gelir. söylüyorum.
lütfen şey yapmaya, zorlamaya çalışın. Mutlaka Atlantisliler vardır aramızda ama ben zannetmiyorum. Onlar seçilir, dökülür, gider. Burada Evet, kalamaz. Bizim frekansımızla bir arada kalamaz. Lütfen okuyun. Yani Atlantis'in çocukları okusa bile ne bu ya der geçer. Yani bu bir bilgi evet, kitabı değil çünkü. Şimdi devam edelim. Reklam yayınına dönmesin. Şimdi peki evet. bundan sonra asıl konumuza gelelim. Biz bu negatif frekansları ve negatiflerle nasıl savaşırız? Neler yapalım? Sevgili Zehra Aylin Alemdar. Hocam bu konuyu ilk cümleye başladığımız zaman, daha doğrusu hani bu konuyu konuşalım dediğimiz zaman aklıma şey geldi. İlk olarak Allah'a emanet ol Evet. hocam. Evet. Ben her sabah çocukluğumdan beri kendimi bildim bileli daha doğrusu. Anacığım biz 5 kardeşiz. Bir de babam var 6 kişi. Benim annem ev hanımı. Ve her biz de gelirken kapıda uğurlardı. Biz anneme Allah'a ısmarladık. O da bize Allah'a emanet olun der. Biz o kapıdan öyle çıkardık. Çok önemli. Çok önemli bir şey hocam. Ağızdan çıkan sözler büyü gibidir. Aynen Evet. öyle. Ee, Çocuklarımızı Allah'a emanet edeceğiz. Çocuklarımızı o yola çıkarken, o kapıdan çıkarlarken Allah'a ısmarladık demeyi öğreteceğiz hocam. İlk olarak. Sonrasında onların üzerlerinden duamızı esirgemeyeceğiz. Ee, Sürekli olarak onlar için dua edeceğiz. Ee, Şimdi hep diyorum kurşun kullanın mutlaka bu frekanslardan, negatif frekanslardan korunabilmek için kurşun önemli. Çünkü kurşun bu frekansları kesen bir madendir. Şu şekilde muhafızlar hazırlıyoruz. Evet. Bu kurşunu mutlaka kullanın. Hani tıpkı şeydeki gibi kılıcın ucundaki kurşun gibi. Bir de hocam şeye tutturmuşlar. Siz de eczacısınız. Kurşun vücuda zararlı. Kurşunu yalamadığınız müddetçe bu bir kolye arkadaşlar. Evet. Ben bu kolyeyi yalamıyorum. Ya da Evet. bu kolyeyi daha doğrusu kurşunu eritirken çıkan o gazı solumadığınız müddetçe, kurşunu yalamadığınız müddetçe, kurşunu kolye olarak bu şekilde kullandığınız müddetçe kurşun size hiçbir şekilde zarar vermez. Kurşun zararlıdır diyen arkadaşlarımızın da açık açık söylüyorum negatife hizmet ediyorsunuz. Kusura bakmayın. Çünkü ne oluyor? Bir saldırı alıyorum. Negatif bir saldırı alıyorum. Takmış olduğum kurşunu negatif saldırı, negatif frekansı kesiyor atıyor. Dolayısıyla senin bana ulaşma şansın yok. Ulaşma şansın kalmıyor. Evet. Otomatik olarak sen bana ulaşamadığın için kurşun zararlı mı? Senin adına zararlı. Sen işini göremiyorsun çünkü benim üzerimde. Tabii. E, Ben her sabah Kurşun çok kıymetli. Hazreti Süleyman'ın da kurşunlu, kurşun ve bakır işte pirinç karışımı erik yüzük kullanıldığından bahsedilir. Kurşun yine koruyucu olarak çok kıymetli. Bakır çok kıymetli, pirinç çok kıymetli. Evet. evet. Hocam şimdi hazır konu açılmışken şundan da bahsedeyim. Hatta ben bugün notlarım arasında da o konuya da değinmek istedim. Bir tane takipçim dedi ki hocam dedi bu kurşunların üzerine dedi muhafızımın üzerine dedi Hazreti Süleyman'ın mührünü yapabilir miyim? Yapabilir misiniz? Dedim yapmam. Çünkü dedim bakın arkadaşlar Hazreti Süleyman'ın mührü Hazreti Süleyman'a aitti. Tıpkı az önce Mukaddes Hanım'ın kılıcının Mukaddes Hanım'a ait olduğu gibi. Ya ben ustasıyım bu işin. Yani o tahta kılıcı kesen benim. Ama benim kullanma yetkim yok. El Mukaddes Hanım'ın eli olacak. Hı hı. Parmak Hazreti Süleyman'ın parmağı olduğu müddetçe o yüzük, o sembol Hı hı. işleyecek. Ben açıkçası hiç görmedim Hazreti Süleyman'ın mührünün yüzüğünü takıp da kuşlarla konuşabilen bir insan görmedim. Konuşsanıza.
Bir de hocam şunu merak ediyorum. Hani ben sizle böyle sohbet eder gibi bir yayın yapmayı seviyorum. Şimdi Hazreti Süleyman'ın mührünün piyasada dolaşan mühürlerin, daha bir tane de mühür değil. Birçok tane mühür sembol var. Hı hı. İçerisinde ne yazdığı belli olmayan Hazreti Süleyman'ın mührü diye satılan ürünler var. Acaba e, bu mühürler e, Yahudiler tarafından bile isteye servis edilmiş semboller olabilir mi? Tabii tabii Ben tabii. şimdi orasındayım. Tabii. Tabii ki. Yani. Yani orada Heh, semboller, yani sembolleri anlatıyorum çok. Sembollerin birçoğunu İsrail'in çocukları aslında e, İyonist olanlar, yani lütfen canlarım, eksik söylemek zorundayım, YouTube'da izin verilmez. evet, Yani onlar her şeyi oynadılar. Yine şeytanın çocukları, satanın çocukları. Şu an ortalığı karıştıran bu bir avuç küresel elit var evet, ya. Onlar evet. sembolleri, sayıları, onları da oynadılar. Tabii Bütün ki. mesela 8 köşeli yıldızdır. Kitapta çok Evet, geçer. evet. Selçuklu'nun ve Mukta'sının sembolüdür. Evet. Bana şimdi bende görürler, şurada sol tarafta yukarıda var. Evet. Aha, İsrail bayrağının ne işi var? Ya İsrail bayrağı bir kere 5 köşeli beş. yıldız. 5 köşeli yıldızın da duruş şekilleri. Lemurya'da da 5 köşeli yıldız ama onların çizdiği gibi değil. Farklı yönleri. Aşağıya Tabii, iki tabii. yana bakan. Yani bakın onları bile, onlar o kadar değiştirdi Pentagram ki. şeklindedir. Nasıl hilali, bizim Evet, hilalimizi, yan duran hilalimizi yukarıya doğru yaptılar, gittiler Kabe'de yukarıya doğru hilal ve yıldız yapıldı. Hani evet, hilali yukarıya yapınca ne oldu? Bafomet'in boynuzu gibi güneş ışınları, böyle Bafomet'in, şeytanın boynuzları, yani o kadar dönen şeyler var ki bunları çok anlattık 2019'dan beri. evet. Evet güzel canım. Evet Şimdi, oynadılar. Oynadılar. Sembollerle oynadılar. şimdi o yüzden kullandığımız sembollere de çok dikkat edeceğiz. Hani negatif saldırılar nerelerden geliyor konuşuyoruz hocam. İçtiğimiz, yediğimiz gıdalara çok dikkat edeceğiz. Besmele, besmele çekmeden besmele çekmeden yiyip içmeyeceğiz arkadaşlar. Hani şey diyoruz Euzu işte besmele. Euzu besmele. besmele çekmeden Her şey, her heh, hareketimizi diyorsun. Eyüzü Besmele ile başlatmalıyız. evet, Yediğimiz her lokmayı, içtiğimiz her yudumu evet, aklımızdan veya fısıldayarak Eyüzü Besmele. Bakın her işe başlarken, yatarken, kalkarken, ayağa kalkarken, aynen, yayını başlatırken, yayını bitirirken, bir yudum su içerken, ikinci yudumu içerken, salatanın ilk lokmasını, ikinci lokmasını, artık her saniye, yani bir eylem, bir iş yaparken Evuzu Besmele çekeceğiz. İşte o zaman korunuyorsun metafizikten, cinden, iblisten. aynen. Çok kıymetli. Çok Çok güzel kıymetli. bir şey söyledin. Evet. Şimdi ben şeye başlamadan, yayına başlamadan önce Fatiha'mı okuyup açtım yayında. Fatiha suresi de bildiğiniz üzere Yaradanıma teslimiyet suresidir. Fatiha'yı sık sık okuyun. Dilinizden düşürmeyin. Şimdi hani bilmediğiniz abuk subuk sembolleri üzerinizde taşımayın. E, Kurşun mutlaka kullanın. Bakır kullanın arkadaşlar. Mümkünse hatta hani eskiye dönebilsek de bakır tencerelerimizde yemekler yapabilsek. Olmadı arada bir bakır tavalar falan var. Eminönü'nde falan satılıyor. İstanbul için söylüyorum. Eminönü'nde falan da satılıyor. Bakır şeyler var. Tavalar var. Tencere görmedim ama tencerede ararsanız bulabilirsiniz. Bakır kaplar içerisinde yemekler pişirin. Mutlaka evinizi havalandırın. Mutlaka evinizde Kur'an okunması, hepimiz bilmiyoruz evet Kur'an okumasını ama açın televizyonunuzdan. Eğer bütün, çünkü şu anda bütün televizyonlar akıllı televizyon.
Cep Açın telefonundan aç, YouTube'da. cep telefonundan açsın, televizyonundan açsın. Aç YouTube'da. Hatta evde yokken bile Aylin'im, yani Evet. evden dışarı çıkıyor, Evet. çalsın. 5 tanesi çok önemli. 5 tanesi. Taha, Taha, Yasin, 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 Cuma, e, Fetih, Vaka. ha, Vaka. Vaka. Bu 5'i çok önemli. Yine Bakara suresi evde Evet. çalsın. Duvarlara sinsin. Evin eşyalarına, Aynen öyle. mobilyalara sinsin. Suyunuzun içine, yemeklerinizin içine, sebzelerinize, patatese, Evet. soğana açıkta duran hepsine sinsin. Açık bırakın. Evet. Çünkü hani ben taşlarla ilgilendiğim için bunu özellikle söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar taşlarla nasıl ki pozitif çalışmalar yapabiliyoruz. Taşlarla negatif çalışmalar yapan arkadaşlarımız da var. Bunu da gerçekleştirebilirler. Çünkü taşların hafızası var da akletmiyorlar onlar. Yani bu iyidir, bu kötüdür şeklinde değil. Bunlar taşlar sizin vermiş olduğunuz frekansa göre hareket ederler. Frekansa göre enerji yayarlar. Siz eğer bir taşı negatif olarak kodlarsanız o karşınızdaki insana da negatif olarak iletişime geçirtebilirsiniz. O yüzden ne yapıyoruz? Taşları bildiğiniz yerlerden temin ediyorsunuz. Mümkünse öyle bir şey ki hocam, e, bilmediğiniz bir taşı kullanmak yerine gidin deniz kenarından bir tane çakıl taşı alın. Emin olun onun frekansı çok daha Kesinlikle. temiz. Kesinlikle. Bu arada Yani sende taşlar var. Onları birazdan evet, göstereceğim. Şimdi hakikaten deniz kenarından ben aslında her sene böyle deniz kenarından gelirken, yazlıktan gelirken böyle bir tane küçük bir cam kavanozun içine oradan taşları, kumları alırım. evet, Sehpanın üstüne koyarım. Arada dokunurum onlara. O frekansı da şey yapar. Bir sene evet, sonra giderken onu geri teslim ederim. Denize dökerim. Aldığım yere geri iade ederim. Alırken evet, de izin isterim zaten. Alabilir kesin, miyim diye. Giderken onu dökerim. Sezon sonunda tekrar bir kavanoz alırım. Şimdi aynı yerde, aynı sahilden. Bir kavanoz alırım. Tekrar onu getiririm. Daha hani artık bendeki frekans, havadaki frekansı topluyor, konuşmaları topluyor, hafızasına evet, alıyor. Ama suyla temizleniyor onlar. Suyun içine bırakırım. Sonra tekrar getiririm. Yani deniz kenarından taşları böyle bu şekilde alabilirler evlerine ama iade etsinler zamanı gelince. Aynı yer evet. olmasa da denize iade etsinler. Yanlış yerden taş almaktansa deniz kenarından alabilirler dedin. Daha iyidir, yeğdir dedin. Evet. Aynen öyle. Sendekileri de soracağım şimdi. Hı hı. Aynen öyle diyorum. Yani ben de mesela taş toplarken ihtiyacım olduğu kadarını yine müsaade isteyerek alıyorum. Ha ihtiyacım olduğu kadarını alıyorum derken örnek veriyorum. Gittiğim zaman 2 çuval taş toplayabilirim o gittiğim alanda. Ama ben gidiyorum bir poşet taş topluyorum geliyorum. Sonrasında o işlediğim taşların bir kısmını bazen kolye falan yapıyorum. Artıkları oluyor onların. O artıkları da tekrardan bir sonraki gidişimde yine teşekkür ederek o doğaya geri bırakıyorum. İzin istemek zorundayım. Ee, Ben hani tekrardan topladığım taşı tekrar geri götüremiyorum. Çünkü onların insanlara da insanların o taşlara da ihtiyacı var. Ama hepsini almıyorum oradan. Hı Onlar hı. orada durmaya devam ediyorlar. Çünkü orada yaşayan börtü böceğin hep diyorum ya, orada yaşayan ceylanın, arının, yılanın, e, kedinin, köpeğin, pardon. Şu an arkamda bir kedi telefonuma müdahale etti de. Canım benim. Bu arada kardeşlerimizden birisi yurt dışından taş getirince ne olacak diye üzüldü. Fark etmez siz yurt içi, yani taşın yerlisi, taşın Hintlisi, taşın İngilizi olmaz. Siz doğadan alıyorsunuz taşı.
çıkarmak istediğinizde doğaya geri vereceksiniz. İster Türkiye'de ister Hindistan'da. Fark Aynen. etmiyor canlarım. Evet. Denize gidemiyorsanız dağdaki bir taştan bahsediyorum. Deniz kenarı şart değil, yanlış olmasın. Dağda bir Evet. yürüyüşe çıktınız, ormanda bir yürüyüşe çıktınız. Oradaki taş da aynı şekilde geçerli. Evet. Bir de zaten hocam çok endişe etmesin arkadaşlarımız. Yurt dışından gelen taşların ya da işte yurt dışından aldıkları taşların çoğu zaten sıkma taş diye tabir ettiğimiz taşlar ve maalesef öldürülmüş, enerjisi yok edilmiş taşlar. Üzerleri cilalanmış, frekans ve mineral değerleri tamamen bozulmuş taşlar oluyor. Ona da çok üzülüyorum açıkçası. Ama yapabileceğim bir şey yok. Onun yerine dediğim gibi gidin deniz kenarından 2-3 tane çakıl taşı alın, kullanın. Çok daha fazla faydasını göreceksiniz o taşların. Evet, taş bulundurun evinizde mutlaka. Negatif Ya enerjilerden korunmak illaki için negatif enerjilerden korunmak için taşlar dedik, dualar dedik, dualar, taşlar, kurşun kurşun, dedik, bakır dedik, bakır, keçe, bakır saplarda, keçe çok bakır önemli sap çok hocam. kullanalım. Keçe çok önemli. Yün, Evet, keçe bunlar yün, çok keçe. önemli. Yani keçe mümkün olduğunca mesela yastığın altına yani işte keşke yatağın altına filan serebilsek. Öyle büyük keçeler eskiden şimdi keçeler turistik oldu. Eskiden keçeler de çobanlar keçe bakın. Keçeden Evet. kepenek kullanırlar değil mi? Acayip Piyasada da sağlıklı. çok fazla keçe var dolanıyor da tabii onların içerisinde de naylon falan şeyleri karışımları oluyor maalesef. E, Gerçek hakiki keçe bulabiliyorsunuz mutlaka ve mutlaka en azından küçük bir ölçü şeklinde bile olsa evinizde uzanırken koltuğunuzda uzanırken üzerinize o keçe şeklindeki battaniye tarzında şeyler var. Onlardan kullanabilirsiniz. Hı 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 hı. Bu E, arada senin bana yaptığın o koruyucu kolyeleri gösterir misin? Ya yukarıda onlar. Şimdi çıkmayayım tekrar. Şunlar hocam. Evet. Şu Benim koruyucu muhafız. bakın muhafız bu arada sevgili hakikaten Aylin'im yani reklam gibi olmasın canlarım. Bakın muhafız arkası bakır. Evet. Tene değmiyor yani. Arkası bakır. Hocam bu Önü bakın kurşun. arkası bakır. Bu antik gümüş içerisinde bir kalıp içerisine dökülüyor zaten. Kurşunu da yine kişiye özel hazırlıyorum. Çünkü kodlamayı arkadaşlar sıvıya yapabilirsiniz. E, Kodlamayı tahtaya falan yapamazsınız. O sıvıya yapmanız gerekir. E, Hani ben bu işi yapıyorum diye değil. Ama lütfen şunu yapın. Ehil insandan, gerçekten bu işi bilen insanlardan ürünler alın. Derslerinizi de onlardan alın. Şimdi bir de hocam hani spiritüel camia diye bir camia var artık. Spiritüel camia. Ee, Gidiyorlar abuk subuk şeyler, derslere katılıyorlar. Ondan Canlar sonra özür dilerim. Ben birazdan yayını kaydettiğimde Zehra Aylin Alemdar'ı da katkıya davet edeceğim. O hemen onaylayacak. Kendisine her tür sorunuzu sorun. Olur mu? Evet var Aylin'de var. Ben evet, kaydettiğimde oradan takip edersiniz, ulaşırsınız ve sorularınızı sorarsınız sevgili canlarım. evet. Hatta telefon numarasını falan istersen bir koy profile falan ulaşsınlar Var sana. hocam profilimde var telefon numarası. Tamam. Tamam o zaman. Oradan da iletişime geçebilirler. Ulaşabilirler. Ulaşabilir. Evet. Geçebilir. Evet Aylin bir şey anlatıyordum. Spiritüel Evet. e, evet. Şimdi bakıyorsunuz e, o bilmedikleri böyle 2-3 saatlik eğitim alıp maalesef sertifika alan arkadaşlarımız var. 2-3 saat canlı yayında Zoom üzerinden eğitim alıp sonrasında da sertifika alıp o sertifikayla eğitim vermeye başlayan insanlar var. Şimdi bana hocam soruyorlar. Diyorlar ki hocam işte taş eğitimi vermiyor musunuz? Arkadaşlar ben taş eğitimi vermeye kalkışsam hocam
Benimle bir sene boyunca, en az bir sene boyunca her gün eğitim alman lazım ki ben sana taşları anlatabileyim. Çünkü taş bambaşka bir dünya, bambaşka bir boyut. Ama ne oluyor? 3-4 saatlik eğitimle üniversite onaylı, hocam üniversite onaylı sertifika veren programlar var. Çok üzülüyorum. Değil Ondan mi? sonra Kendine psikolog falan diyen bir sürü kardeşimiz var. Hiç özel tabii isimden bahsetmiyorum. yok Bunlar bahsetmiyorum. bunlar İsim işte vermiyorum ben. Amerika'dan, yok İngiltere'deki şu üniversite, Fransa'daki bu Ha, üniversite. 4 yıllık üniversitenin diplomalarını alıyorlar. 30 bin lira, 40 bin. Ya kardeşim, bir kere bir üniversitenin diplomasını almak için en az 4 yıl, 5 yıl orada olman lazım. Oradan eğitim alman lazım. Öyle evet, parayla alınmıyor bu işler. Bir bakıyorsun Amerika'daki bilmem ne. Amerika'ya gittin mi kardeş? Hiç yok. gitmedim. Peki nasıl oldu bu iş? İşte Zın haftada üzerinden 2 aldım saat hocam. haftada 2 saat ders almış. Peki İngilizce mi verdiler dersi? Evet. Peki nasıl Yahu ben 40 senedir İngilizcenin içindeyim. Öyle o kadar o basit bir şey değil yani. Evet. İşte bunlara da dikkat edin kısmındayım hocam. Her önünüze geleni sakallı dedem zannetmeyin. Her önünüze çıkan aksakallı dede değil. Takma bıyık, takma sakal takıyor olabilir. Bunlara lütfen dikkat edin. Evet. E, Eğitim alacağım, kendimi geliştireceğim, işte spiritüel alemde aydınlanma yaşayacağım deyip karanlığın içerisine kendinizi hapsetmeyin. Gittiğiniz yerlerde, gittiğiniz bölgelerdeki sembolleri bir okumaya çalışın. Ee, Örnek veriyorum, bir yerde sembol gördünüz. Gidin o sembolü bir bakın bakalım. İnternetten araştırın, kim kullanmış, ne yapmış, ne etmiş şeklinde. Şimdi baktığınız zaman örnek veriyorum, 7 köşeli yıldız kullanan yerler var. Evet. 7 köşeli yıldız nerede kullanılmış? Burada telaffuz etmiyorum. Evet. Ama mesela örnek veriyorum. 7 köşeli yıldızın nerelerde kullanıldığını gidin bir araştırın arkadaşlar. Çünkü burada İşte o telaffuz edersem yüzden o o zaman benimkiyle bambaşka bir yere falan gidecek. karıştırıyorlar. 8 köşeli yıldızla karıştırıyorlar. Yani 7 5 köşeli köşeli, 6 yıldız. köşeli, 7 Şimdi köşeli. mesela hocam şuna da çok karşıyım. 7 çakralı ürünler var. 7 çakrayı 7 çakra buradan aşağıya doğru iner. Düz inmesi lazım. Birkaç tane taşta gördüm onu. Kullanmayın arkadaşlar. 7 çakra dediğiniz şey düz iner. Düz o renklerden oluşan bir çakra seti yapıyorlar falan. Onu kullanabilirsiniz. Ama tutup da ok şeklinde 7 tarafa inen prizma kristallerden Hı hı. oluşmuş e, böyle 7 köşeli yıldız formatında neymiş efendim, çakra dengeleyicisiymiş. Çakra dengeleyicisi falan da Duydum. değil. Hiç Bunlara da duymadım. bir dikkat edin arkadaşlar. E, Yediğimize içtiğimize dikkat edeceğiz de taktığımıza, kullandığımıza, okuduğumuz sembollere de dikkat etmemiz gerekiyor. E, Hani o Hazreti Süleyman'ın mührünü özellikle söylüyorum. E, Kullanmadan önce içerisini bir okuyun bakalım, neler var neler yok. Bir inceleyin. Oradaki sembolleri, içindeki sembolleri araştırın. Özellikle istiyorum hocam bunu. Buradaki arkadaşlarımızdan. Çünkü gerçekten çok tehlikeli şeylerle karşı karşıyayız. Aydınlanayım derken karanlığa hapsetmeyin kendinizi. Hı 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 hı. Evet, Ay, evet, güzel canım. evet. Duada kalacağız. Dua çok kıymetli. Yediğimiz, Çok içtiğimize dikkat edeceğiz. Giydiğimize dikkat edeceğiz dedi. Kıyafetlerden de bahset bu arada. Naylon işte kıyafetler, petrol içerikli kıyafetler, onlardan bahset. Aynen hocam. Şimdi tutup işte polar giyiyorum deyip böyle işte yumuşak o mis gibi şeyler olduğunu zannediyorsunuz ama içerisinde naylon var arkadaşlar. Pamuklu ürün kullanın. Yorganlarınız bu elyaf olmasın. Yorganlarınızda da
Yün kullanabiliyorsanız keşke kullanabilseniz de yün kullanmaya çalışın. Yastıklarınız hani hiçbir şey yapamıyorsanız o yastıklarınız yün olsun. Ee, Odanızı, evinizi havalandırırken e, sirke kullanın. Mutlaka sirke hocam. Sirkeyi unutmayalım. Sirke kullanın. Sabahları böyle bir bardak suya 2 damla sirke koyup için. Hiçbir şey yapamıyorsanız şampuanınızın içerisine 3-4 damla. Evdeki herkes de o şampuanı kullansın. Çoluk çocuğa şimdi siz kızım işte kafandan aşağı 2-3 damla sirke damlat desen damlatmayacaklar. Onun yerine çaktırmadan anneler babalar çaktırmadan çocukların şampuanların içerisine birkaç damla sirkeyle bu işi çözebilirsiniz. Aynen. Eviniz zaten sirkeyle Kıyafetlerin içine bir iki genelde. damla. Şeyin içine Evet, yıkarken temizliğin. bir iki damla. Hı hı. Evet. Ee, Çocuklarınızı mutlaka kapıda uğurlayın. Allah'a emanet edin. Ve onların da Allah'a ısmarladık demesini sağlayın bir şekilde. Ben birkaç kez unutmuşluğum vardır. Annem 2 merdiven inip ne unuttun sen? Bir şey unutmadı mı deyip geri dönüp o sözcüğü, o cümleyi bana kurdurturdu. Allah razı olsun. Ben şimdi kapıdan her çıkışımda kendi kendime boş eve Allah'a ısmarladık deyip kapıyı kilitlerken de Allah'a emanet diyorum. Siz de bunu mutlaka söyleyin evlatlarınıza. Dualarınızı esirgemeyin üzerlerinden. Bu frekanslarla falan yani nasıl anlatayım? Bu harp teknolojisiyle yapılan saldırıların karşısında sadece ve sadece dua, zikir ve Allah'a emanet olarak kurtulacağız. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Hangi sirke Evet hocam. olduğu önemli değil. Her tür sirke olur canlar. Fark Evet. etmez. Sirke negatifi temizler. Beyaz sirke temizlikte daha güzel oluyor tabii. Evet. Evet. Evet, bu arada senin şu bana yaptıklarını gösterir misin? Bereket, kolyeyi gösterdin. Diğerleri var mı yanında? Hocam şimdi diğer 2 tane ürün göstermek Dur, istiyorum aslında çünkü dur. bugün konuyla alakalı. Şu var mı? Var. Hocam şimdi onun şu hale dönüştürdüm onu. Neden bu hale dönüştürdüm? Sizinkinin üzerindeki kurşun açıkta. Hı hı. Ee, Evet, açıkta. Evet. evet. Şimdi bu ortasında gene aynı şekilde kurşun var bunun da. Hı Ama hı. ben üzerine tekrardan bir bakır kapladım. Kurşun Hı. bunda bu şekilde artık. Yeni çıkarttığım ürünlerde bu şekilde çıkıyor. Ee, Kurşunla açıkçası hani az önce dedim ya kristallerle istediğiniz enerji yükleme yapabilirsiniz. Benim şifa çarklarım sadece pozitif için hizmet ediyorlar. Ben de onu kurşunla mühürledim. Çok güzel. E, Benimki evet. kurşunsuz Şifa olan. çarkı. Evet, şifa Şifa çarkı. çarkı negatif enerjiyi Bir de su içerisinde bardağının içine temizler. koyduğum şey var. Bardak koyduğum şey var. O eczanede kalem koyuyorum Hocam içine. Hah, onu ben şu an su içerken bir yandan hah. da o bu şekilde. Onu bir göster onu lütfen. Orada şifalanıyor bakın. Kristal dışı kristal canlarım bakın. Evet. Burada neler kullandık? Burada sitrin taşımız var. Ametist taşımız var. Burada serpentin taşımız var. Ve dendritli opal taşımız var burada. Benim Ve tabii taşlar ki düşmüştü. O yüzden hani onu şeyde eczanede kullanıyorum ben. hocam şimdi Taş şöyle bir şey oldu konusunda aslında. İlk yaptığımda ben bunları yapıştırarak kullanmaya çalıştım ama sonradan baktım ki düşüyorlar. tamam. Ben bunları bakır önce buraya vidaladım artık. Size Aa, vidalanmış şekliyle gönderebilirim. Artık düşme gibi bir şansı yok. aşk Vidaladım. olsun. Ben bir türlü Evet, durduramadım onları. evet. Artık İlk bana vidaladım. yaptın Vidaladığım herhalde. için Hı düşme hı. gibi bir şansları yok hocam. Ay canına. Orada da
o Evet. şekilde çözdü. Bunları da gerçekten korunmada kullanabiliriz Bir de yani. hocam Bakırı çok ben bir şey kullanacağız. söylemek Kepeği istiyorum. kullanacağız. Hah, evet. Evet. Çocuklarınızın odalarındaki o nazar boncuklu gözleri çıkartın o odalardan. Yuh artık. Ya hala yoktur Evet. herhalde. Var Göz var. yoktur. Borusu yoktur herhalde milletin O evinde. göz şeklinde nazar boncuklarınızı çıkartın lütfen. O göz şeklinde o sadece nazar boncuğu değil ki onların kolyesini takanlar, bileziğini. Tabii Ben tabii. nerede görürsem ellerinden alıyorum. Haberiniz olsun. Evet. Gümüşleri attırdım. Altınlarını da gidin bozdurun dedim. Attırmadım tabii ki. Çok canımın elinden aldım. Karşılaştığımızda sakın bana Horus'un gözüyle gelmeyin yanıma. Çok iyi yapmışsınız hocam. Bir de artık çocuklarınızın o kötü kabuslarla uyanmasını engellemek için de çocuk odası muhafızı hazırlıyorum. Ev muhafızlarımız var, onlar ayrı. Ama çocuklarınızın başucuna onları koruması için mutlaka çocuk odası muhafızı yaptırın derim. Çok reklam oldu hocam ama özür dilerim. Ama Aslında reklam da değil. Reklam da değil. Yani hani korunmayı anlatırken her tür imkanı duyuruyu yapmamız lazım. Yavaş yavaş evet, alabilirler. Bir tanesini evet. alabilir. Önce bir günlük olarak şu şeyli kolyelerini bir alsınlar. Kolye, Evet, kolye ilk önce mutlaka bir onu edin. alsınlar. Evet Aylin'im, vallahi çok güzel bir Canım yayındı yine. hocam. Çok teşekkür ederim. Madde madde bunları yazın sevgili canlarım. Birden başlayın hepsini böyle. Ta ki bu Evet. bakırlara kadar hepsini hocamın yaptıklarına göre kadar hepsini. Son 3 dakikada reklam oluverdi canlarım kusura bakmayın. Hepinizi çok Hakkınızı helal edin. seviyorum. Su gibi seviyorum. Yayını kaydediyorum. Varlığınıza şükür hocam. Çok teşekkür ederim. Aylin hocamı da katkıya davet ediyorum. Hemen benim adımın yanında Aylin hocamı göreceksiniz. Canva taşları. Bir türlü adını Tamam. değiştirtemedim şeyin. Adını değiştir bulamıyorlar dedim ama en azından böyle tıkladığınızda sayfasına gireceksiniz. Takibi alacaksınız. Ne sormak istiyorsanız sorun Aylin hocama. Bana sormayın. Ben Sağ bana olun hediye hocam. geliyor Allah razı olsun. Ben kullanıyorum. Ben neden yapıyor, nasıl yapıyor, kaç para hiç bilmiyorum canlarım. Lütfen Sağ olun. Aylin Hoca'ya sorun. Hepinizi su gibi seviyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Aylin'im Çok iyi ki teşekkür ediyorum. varsın. Çok Allah'a teşekkürler emanet olun canım. hocam. Sağ ol bir tanecim. Çok teşekkürler. İyi ki varsın. Varlığına şükran. Hayırlı akşamlar olsun. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.